Herkese merhaba. 6. bölümde yaptıklarım arka kapıyı iptal edip güzelce kapatmak oldu. Bunu yapma sebebim zemine indirirken karşılaştığım bazı zorluklar ilerlememi engelledi. Mesela arka kapının açılıp kapanmasını sağlayan havalı pistonlar bu engellerden birisiydi. Pistonlar iptal edilecekse kapının da iptal edilmesi gerekiyordu. Bu yüzden kapıyı iptal ettim ve kapattım. Bakalım nasıl olmuş. Şimdi kapılar söküldükten sonra ortaya çıkan açıklığa saç yani plaka metal kapatmak istiyorum. Ama onu destekleyici metal profil demirleri kaynatmam gerekiyor. Şimdi o işleme başlıyorum. Böylelikle metal plakayı yani sacı kapatmak için gerekli olan iskeleti tamamlamış oluyorum. Doğruca Meram Sanayi'nde bir kaynakçı bulmaya gidiyorum. Çünkü elimde gazaltı kaynak makinesi yok. Gazaltı kaynak makinesi metal plaka gibi ince metalleri kaynatmak için ideal. Elimdeki elektrot kaynağı bunun için uygun değil. Çünkü parçayı eritiyor. Bir işe yaramıyor. Neyse ölçüleri aldım ama ölçüleri alırken bir şeye atlamışım. Bizim orada bir bombemiz varmış. Yani ben dümdüz iniyorum aşağıya ölçü alırken ama aslında bir bombe var. Bu yüzden kenarlarda biraz boşluk kalıyor. O yüzden tam kapanmıyor. Neyse sacı kestirdikten sonra bir kaynakçı bulmaya çalışıyorum. Omar Usta'yı buluyorum Meram Sanayi'nde. O da yani yalvar yakar, rica minnet yaptırıyorum işi. Omar Usta bu işten 250 TL alıyor. Yani bugünün kuruyla 7 dolar 30 sent. Bu bir kenarda dursun. Çıkan kapılardan kalan boşlukların üstteki kısma kompozit yapıştırmak için köşebent kullansam daha iyi olurmuş ama düz metal parçaları kesip uygun şekilde düzleyip kaynattım. Sonra kompozit kapatıyorum oraya.
Sonra alta kalan boşluğa bir açılır kapanır kapak yapmak için kolları sıvıyorum. Ve orijinali gibi olmasını istiyorum. Yani 2 kademeli şekilde açılıp kapanan pistonları olan bir kapak istiyorum. Ne oldu oğlum? Nereye gidiyorsun? Ne oldu? Ne oldu yavrum? Ne oldu bebeğim? Hadi yürü. Ama çalışman lazım. Dur, patilerini keselim. Dur. Dikkat et oğlum, dikkat et. Hadi git bir yerde yat. Güvenli bir yerde. Hadi yat bir yerde yat. Anneciğim, ama çalışmam lazım oğlum. Yerim seni. Dikkat et. Dur. Hadi. Suyunu iç. Bazen nasıl ölçü aldığımı ben de merak ediyorum. Neyse, onları daha sonra da hallederim diyerekten ihtiyacım olan özel parçaları büktürmek için sacı kestirdiğim yere, yani Demirhan Metal'e gidiyoruz. Orada Sami Kral'la bu işi hallediyoruz. Tam istediğim gibi, istediğim ölçülerde parçaları çıkartıyor. Ve çok da makul bir fiyata çıkarıyor, Omar Usta'nın aksine. Sonrasında ise sadece bu parçayı tamamlamak için 4 tane menteşe alıp kaynatmam gerekiyor. Ama öncesinde bu kapağa bir çerçeve yapmam lazım.
oğlum yaklaşma Rüzgar. Hayır oğlum. Şimdi olmaz. Daha önce söylediğim gibi menteşeleri orijinaline benzer bir şekilde yine 2 kademeli şekilde açılsın istediğim için bu şekilde yaptım. Sadece şu kısımları, bunu bir temizleyelim. Bu kısımları aracın kasasına kaynatmak kaldı. Bir de piston, doğru ebatta piston almak gerekiyor. Bir de şuradaki arkadaşı, önceki videoda gösterdiğim şu arkadaşı kaynakçıya kaynattırmam gerekiyor. Çünkü bende gazaltı kaynak yok. Elimdeki kaynak makinesi elektrot kaynağı. Elektrot kaynağı da bu sacı eritir. Son durum bu şekilde. Deniyorum üzerinde. Ve tam istediğim kadar bir boşluk var. 2 santim kadar. Burayı da saç gelince kapatacak. Şuralardan da aynı şekilde 2'şer santim boşluk. Sadece altta biraz fazla boşluğumuz var ama onu da şuraya yani şurayı doldurduğum zaman bir demirle orası da çok güzel olacak. Şimdi her şey beklendiği gibi çalışıyor. Tek endişem şimdi buraya saç gelince birebir kapanacak bu. Şöyle. Aman dur. Birebir kapanınca bir sıkıntı olur mu bilmiyorum. Hiç boşluk bırakmadım ya. Bıraksam iyiydi. Neyse, yarın kaynakçıya gidip sadece kaynattırdıktan sonra göreceğiz durumu. Dayanamıyorum. Açacağım. Hop. Tamam, yeter. Kapattım. Bu kadar macera yeter. Elikçiliği ancak olarak çok iyi olurdu. Eyvallah. Biz de öğreniyoruz işte gide gele. Bu işimizi de Ahmet Usta, yani Ahmet Kral hallediyor. Hepsi çok güzel insanlar. Yani zannetmeyin ki ben gittiğimde elleri boş, işte zaten boş beklerlerken benim işimi hallediyorlar. Öyle değil. Sadece bir sefer öyle oldu. 4 sefer falan gittim. Hepsinde elleri hep dolu. Manyak gibi, deli gibi işleri var. Ama bir aralık çıkardılar hemen. Benim parçaları, benim işi hallettiler her seferinde. Sağ olsunlar. Minnettarım kendilerine. İzliyorlarsa buradan selam gönderiyorum tekrar. Şimdi parçayı boyamaya hazırlıyorum. Primer atacağım üzerine ama bunun için zımparalanması lazım güzelce. Boyamak için zımparaladım ama boya tabancası benim kompresöre uymadı. Araya bir aparat almam gerekiyormuş. Bugün bu menteşelerin
kasaya takılacak olan kısmını kaynatmayı planlıyorum. Şu anda durum bu. Daha sonra şu söktüğüm kapılardan şu tutma yerini alacağım. Bu kapak için kullanacağım. Sonra kilidin birini de kullanırım. Bakacağız, göreceğiz. Burası ana hatlarıyla bitti. Pistonu gelecek. Orijinalinde olduğu gibi. Piston gelince orijinalinde olduğu gibi 2 kademeli açılacak. Yani şöyle birinci kademe, şöyle de ikinci kademe şeklinde açılacak. Şu anda tabii elimle tutuyorum piston tutmadığı için. Ondan sonra işimiz bittiği zaman böyle böyle basarak kapatacağız. Bir şey oldu. Biraz greslenmesi falan lazım. Şimdi bununla ilgili tutma yerini yapabilirim. Bir de şuraya demir kaynatabilirim. Kapandığı zaman da böyle neredeyse sıfır şekilde böyle kapanacak. Plan o en azından. Durdu vallahi. Böyle açılacak, böyle kapanacak. Pat diye kapanacak. Ondan sonra bir daha açacağız. Neyse herhalde anlaşılmıştır. Vay arkadaş. Bunu böyle güzel kim oturtabilir ya? Evet, bu da bize kapak olsun. Bu işi yaparken bazı meleklerden yardım aldığım doğru.
Evet güzel insanlar, bu saniyeye kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar yetişen işler bunlar. Bundan sonra son boya yapılacak gösterdiğim parçalara. Sonrasında da hazırladığım tutma yeri, kilit, dilin denk geleceği açıklık, pistonlar vesaire var. Bu iş bittikten sonra da önümde birkaç seçenek var. Zemin hizalamaya devam edebilirim. Yalıtıma başlayabilirim. Güneş panellerini takıp elektrik sistemi üzerinde çalışabilirim. Zaman ne gösterecek bakacağız. Sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.